3D yazıcıyla şınav bobby üretiyoruz. Bugün abim eve geldi ve eve gelirken de direnç bantlarıyla geldi. Dedik artık spor yapmaya başlayacağız. Sonrasında şu şınav çekerken veya kalistenik çalışırken yeri düzgün bir şekilde tutmamızı sağlayan bir aparatlar var. Bunlardan almamışız. Bunu üretebilir misin dedi. Ben de tamam üretebilirim dedim. Hatta internette Makerverse sitesinden bazı dosyalara bakmaya bile başladım. Tamam 3 boyutlu yazıcıyla bunu üretebiliriz. Fakat bu tutma kısmını üretmek yerine neden süpürge sapını kesip kullanmıyoruz? Hem daha ağır taşıyabilecek hem de plastikle ahşabı birleştirmiş olacağız diye düşündüm. Bir de daha az materyal harcayacağız tabii ki. Plastik harcamayalım. Bundan sonra garajda süpürge sapı olduğu aklıma geldi. Dedim hemen videoda çekmem lazım. Hadi başlayalım. İhtiyacımız olan şey tam olarak bu. Damarları da güzel belli olan bir süpürge sapı. Öncelikle bunun çapını öğrenmemiz lazım. 23. Birkaç farklı yerden ölçeceğim. 22, 22,5. Çapı değişken. Parçalarımızın uzunluğu 12 santim olacak. İşaretlemeleri yaptım. Kesme için hab mengeneyi kullanacağız. Araya bezi de sevelim. İz bırakma durumu olmasın. Böyle iyi gibi. Bunun için testere seçmemiz lazım. Aslında biz biraz daha büyük yapsak daha kolay kullanabiliriz bunu. 17 yapalım. Şu damar işaretleri çok güzel bir desen veriyor buna. Düz olduğunu söyleyemeyiz fakat biraz da zımparatarız artık. Buna yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci parçaya geçelim. İki parçamız da hazır. Bunların çapını kontrol ettiğimde tam olarak aynı gelmiyor. Yani biraz bir dalgalanma var. Ortalama 1 milim kadar. Şimdi bunları alıp yukarı çıkabilirim. Buraları tekrar eski haline getirmem lazım. Evet. Atölyeye geldik. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane tutma kısmı ve bence boyutları gayet yeterli oldu. Şuradan 1,5 santim 2 tane plastik aparatta yaparsak gayet geniş bir alan bırakıyor gibi bizlere. Şimdi tasarımsal olarak nasıl düşünüyorum hemen onu aktarayım sizlere. Bu bizim tutma kısmımız. Buradan da bunu tutacak. Şöyle üçgen bir parça olacak. Bu yerle bu tutma yeri arasındaki mesafenin ne kadar olması lazım onu bir düşünelim. Çalışmamızı yapalım. Bu iyi gibi. Metreyle bir ölçelim. 3,5 santim olması gerekiyor. Bunların kalınlıkları ne kadar olmalı? 8, 9, hadi elimize 10 santim diyelim. Bir 12 santim bize bırakırsa iyi olur. Şunu da eklemeliyim ki bunun tamamının kalın olmasına gerek yok. Şöyle üçgen bir şekilde azalan bir tasarım yapabiliriz. Bir de bunları bu plastikleri sabitlemek için bir tane vida deliği açmayı düşünüyorum. Haydi bismillah. Parçalarımızın baskısı bitti ve gerçekten kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Şimdi alt tarafta vida deliği var ve vida buradan çıkmıyor. Bunu modellemeden sonra ekledim hızlıca. Tutamaçları buna vidalamam gerekiyor oynamaması için. Bir de şuraya görmüş olduğunuz gibi bir oyuk açtım. Bunları halının üstüne koyduğumuzda kayacak. Kaymaması için buraya TPU'dan yani yumuşak filamentten kaymaz ped gibi bir şey üretip üzerini kapatacağım. Vida deliği de kapanacak. Mükemmel böyle kusursuz bir parça olacak gibi.
Bu arada şimdi bunu ürettikten sonra yaklaşık 3 saat 46 dakika sürdü sanırım. Çok fazla. 2 parça için 3 saat 46 dakika gerçekten çok fazla. 60-70 gram filament harcamışımdır muhtemelen. Bunun vidalama işlemini yapmam lazım. Şöyle çok hafif bir boşluk bırakacağım burada. Çok hoşuma gitti. Paprika yazısı da böyle katman katman üst yüzeye geldiği için çok farklı duruyor. Bu videoyu çekme süresinde çarşamba günü teyzemle evi ziyarete gittik. Oraya gittiğimde bu Decathlon'da satılan şınav barları var. Onları gördüm ve baktım ki yani içerisi tamamen boş. Destek sadece sağ ve sol taraftan. Tabanı var yine. Bu görmüş olduğunuz kısım bomboştu. Yine onun fotoğrafını koymaya çalışacağım buraya. 110 kilo taşıyabildiğini söylüyorlar. Dedim ki ben boşuna mı bu kadar uğraşıyorum? O düşüncelerimin hepsini kafadan attım. Hedefimiz baskı süresini olabildiğince minimumda tutup gerçekten hızlı üretilebilir ve sağlam bir sonuca ulaşmak olacak. Hadi başlayalım. Evet, tekrardan selamünaleyküm. Şimdi baskıyı alırken biraz kestirmişim. Kevat vakti oldu ama yapacak bir şey yok. Ve parçalarımız hazır. Şöyle göstereyim sizlere. Kardeşimi sırtıma aldım. Yaklaşık bir 100-105 kilo olarak bunun üzerine çıktık ve bana mısın demedi. Şimdi düşünce bunun 105 kilo kaldırması, hadi diyelim ki tek elle amuda kalkacaksınız. 105 kilo olmanız gerekiyor. Yani kullanılabilir olduğunu söyleyebilirim. Tabii nereye kadar dayanıyor bunu test etmemiz lazım. Nasıl test edeceğiz? Çok emin değilim açıkçası. Belki arabayla üstüne çıkabiliriz. Biraz ekstrem olur ama bakalım. Evet, başardık. 105 kilo ve şu sistemi de göstereyim tekrardan sizlere. Şimdi vida içerisinde tornavidanızın çapının da 6 mm, yani maksimum 6 mm olduğundan emin olun. Diğer türlü girmez. 6.3 milim bıraktım. Vida da oradan belli oluyor. Yani 105 kilo taşıması gayet yeterli. Hele ki 23,5 dakikada bastığınız bu plastik parça için. Evet, şimdi kontrol ediyorum. Toplamda 67 gram filament harcamışız. Yani ortalama bir 18 gramlık bir parçada olduğunu söyleyebilirim. Bir de vidayı koyduk. Hadi 19 gram diyelim. 19 gram ağırlık mükemmel. Toplam baskı süresi 1 saat 32 dakika. Ya ortalama 23 dakika baskı süresi ve 18 gram da ağırlığa sahip. Yani amacımıza ulaştığımızı söyleyebilirim. Hele ki şu içindeki vida sistemi sabit tutmak için çok iyi. Ama şunu da eklemek istiyorum son olarak. Bunu ekstra olarak şöyle bir şey yapabilirim. Gerçi ne zaman yaparım, yapar mıyım emin değilim ama bu ahşap görünümünü, hani ahşabı pürmüzde veya bir ateşin içerisine atıyorlar ya, böyle kararıyor. Siyah ahşap gibi duruyor. Öyle bir şey yapabilirim biraz daha eşsiz durması için. Creality'ye birkaç set daha atacağım. Kuzenler de istedi benden bunları. Hadi onları da üretelim bakalım. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen alanım doluyor. 17 saniyem kaldı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum. Sizler için kısa tutmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanetsiniz. Hadi selamünaleyküm.